Roma arenasına binlerce gladyatör savaştı. Çoğu kumların üstünde canlardı ya da kısa bir alkıştan sonra unutuldu. Çok azı ise ölümün içinden geçip hafızalara kazındı. Onlar Roma arenasının efsaneleriydi. Bir imparator, bir canavar avcısı, özgürlüğü reddeden bir savaşçı, kumların üstünde efsaneleşen iki rakip ve Roma'ya baş kaldıran bir gladyatör. Bugün o kanlı kumlarda doğan efsaneleri konuşacağız. Roma arenası sadece bir eğlence yeri değildi. Orası ölümün sahneye çıktığı yerdi. Kapılar açıldığında içeri giren adamın iki ihtimali vardı. Ya dakikalar içinde yere yığılacaktı ya da Roma halkının hafızasında yaşamaya devam edecekti. Ve bazı isimler vardı ki artık sadece gladyatör değillerdi. Onlar Roma'nın gözünde sıradan dövüşçüler olmaktan çıkmıştı. İşte şimdi o isimlere gidiyoruz. Roma arenasında şöhret peşinde koşan çok adam vardı. Ama içlerinden biri zaten dünyanın en güçlü insanlarından biriydi. Commodus. Bir Roma imparatoru. Tahtın sahibi. Orduların efendisi. Ama belli ki bunlar ona yetmedi. Çünkü Commodus sadece yönetmek istemiyordu. Aynı zamanda alkışlanmak istiyordu. Bir savaşçı gibi görünmek istiyordu. Daha doğrusu gladyatörlerin yarattığı o büyüye kapılmıştı. Bu yüzden arenaya indi. Elbette bu sıradan bir gladyatör mücadelesi değildi. Karşısına çoğu zaman eşit rakipler çıkmıyordu. Bazen yaralı hayvanlar, bazen savunmasız rakipler, bazen de sonucu baştan belli gösteriler. Yani koskoca imparator, arenada kendi yazdığı bir tiyatronun başrol oyuncusu gibiydi. Ama Commodus yine de unutulmadı. Çünkü o, Roma arenasının ne kadar büyük bir tutkuya dönüştüğünü gösteren en çarpıcı figürlerden biriydi. Bir imparator bile gladyatörlerin şöhretine özeniyorsa, o kumların Roma halkı için ne anlama geldiğini tahmin etmek zor değil. Ama gerçek arena efsaneleri çok daha sert yollardan doğuyordu. Karpoporus, kumların canavarı. Şimdi arenanın gerçekten karanlık yüzüne inelim. Çünkü Roma halkı sadece insanın insanla savaşını izlemeyi sevmiyordu. Onlar daha vahşisini istiyordu. Daha kanlısını, daha akıl almaz olanı. Ve işte bu noktada sahneye Karpoporus çıkıyordu. Bu adamı sıradan bir gladyatör gibi anlatmak zor. Çünkü onun ünü başka dövüşçüleri yenmesinden çok vahşi hayvanlarla mücadele etmesinden geliyordu. Aslanlar, leoparlar, ayılar ve Roma kalabalığının önünde ölüm saçan başka yaratıklar. Karpoporus arenada bunlarla yüzleşen adamdı. Onun hakkında anlatılanlar zamanla öyle büyüdü ki neredeyse insan ile canavar arasında bir yere yerleşti. Bazı anlatılarda tek bir gösteride birden fazla vahşi hayvanı öldürdüğü söylenir. Ama Roma halkı için asıl mesele şuydu: bu adam normal değildi. Karpoporus'un simgesi tam da buydu. Vahşete karşı daha büyük vahşet. Onu izleyen kalabalık için bu yalnızca bir gösteri değildi. Bu Roma'nın kendi gücünü seyretmesiydi. Karpoporus bu yüzden unutulmadı. Çünkü o sadece dövüşmüyordu. Roma'nın vahşet zevkine beden veriyordu. Ama arenada herkes vahşetle hatırlanmadı. Bazıları onurla ölümsüzleşti. Priscus ve Verus, kumların üstünde efsaneleşen iki rakip. Roma arenasında çoğu dövüşün sonu belliydi. Biri kazanırdı, diğeri düşerdi. Kalabalık bağırırdı ve hayat kanın üstünden akıp giderdi. Ama bazen öyle bir mücadele olurdu ki mesele kazananı seçmekten çıkardı. İnsanlar artık bir ölüm değil, bir destan izlediklerini hissederdi. Priscus ve Verus işte böyle bir anda ölümsüzleşti. İkisi de arenaya rakip olarak çıktı. Geri adım atmadılar, pes etmediler ve kalabalığın gözünde aynı anda büyüdüler. Anlatılara göre mücadele o kadar dengeli, o kadar başa baş ve o kadar etkileyiciydi ki sonunda ikisi de ödüllendirildi. Roma arenası için bu pek sıradan bir şey değildi. Zaten bu yüzden unutulmadı. Arenada bazen rakibini ezerek değil, ona denk durarak da efsane olabilirdin. Ve bu iki isim tam olarak bunu yaptı. Belki de tam bu yüzden bu kadar akılda kaldılar. Arenada onur ve dehşet yan yanaydı. Eğer siz de bu tarihi hikayelerin derinliklerine bizimle inmek isterseniz, şu an videoyu beğenip kanala abone olarak aramıza katılabilirsiniz. Şimdi, özgürlük tam 4 kez verilmişken onu reddeden o tuhaf adama, Flamma'ya gidelim. Flamma.
Özgürlüğü reddeden adam. Bir gladyatör için en büyük ödül neydi? Zafer mi? Şöhret mi? Para mı? Hayır, özgürlük. Arena denen yerin en acımasız gerçeği buydu. Oraya çıkan çoğu insan için en büyük hayal, bir gün o kapılardan köle olarak değil, özgür biri olarak çıkabilmekti. Ama Flamma farklıydı. Flamma, Roma arenasının en ünlü gerçek savaşçılarından biriydi. Çok sayıda dövüşe çıktı. Defalarca hayatta kaldı. Defalarca kalabalığın önünde ölümün yüzüne baktı. Ve ona tam 4 kez özgürlük verildi. Ama o bunu kabul etmedi. İşte burada insan gerçekten durup düşünüyor. Çünkü bu tuhaf. Çoğu insan kaçış kapısını görünce koşar. Flamma ise dönüp tekrar arenaya bakıyor. Neden? Belki şöhreti seviyordu. Belki dövüşmeyi seviyordu. Belki de arena dışında kim olduğunu artık bilmiyordu. Flamma bu yüzden büyüleyici. Çünkü onun hikayesi sadece cesaret değil. Aynı zamanda kimlik, alışkanlık ve şöhret üzerine de bir hikaye. Ve Flamma belki de bunun en çarpıcı örneğiydi. Ama bütün bu isimlerin üstünde bir figür daha vardı. Çünkü biri çıkıp sadece arenada efsane olmadı. Arenadan çıkıp Roma'yı korkutan bir isyana dönüştü. Ve geldik en büyük isme, Spartacus. Bugün gladyatör denince akla ilk onun gelmesi boşuna değil. Çünkü o, bu dünyanın sınırlarını kıran adamdı. Trak kökenliydi, köleleştirildi, gladyatör oldu. Ve sonra Capua'daki gladyatör okulundan kaçtı. İşte orada hikaye değişti. Çünkü çoğu gladyatör arenadan sağ çıkmaya çalışır. Spartacus ise arenadan kaçıp Roma'ya isyan etmeyi seçti. Yanına başka gladyatörleri, köleleri ve kaçakları aldı. Kısa sürede büyük bir isyanın liderine dönüştü. Roma'nın karşısına artık sadece bir savaşçı olarak değil, başlı başına bir tehdit olarak dikiliyordu. Ve Roma onu ciddiye almak zorunda kaldı. Buradaki ironi de acımasızdır. Sen bir adamı halkı eğlendirsin diye arenaya atıyorsun. Sonra o adam çıkıp lejyonlarını peş peşe yok ediyor. Bir anda gösterinin parçası olmaktan çıkıp imparatorluğun kabusuna dönüşüyor. Spartakus'un efsanesi tam da burada doğdu. O, zincirlerini kıran adamdı. Roma'nın ona biçtiği rolü reddeden adamdı. Ve belki de bu yüzden hepsinden büyük oldu. Çünkü diğerleri arenada ölümsüzleşti. Spartakus ise arenanın duvarlarını aşarak ölümsüzleşti. Bu yüzden aradan yüzyıllar geçse de adı hala yaşıyor. Roma arenasında binlerce gladyatör dövüştü. Çok azı efsaneleşti. Çünkü onlar sadece kılıç sallamadı. Bir çağın karanlık hayal gücüne şekil verdi. Commodus, gladyatörlere özenen bir imparator olarak bu dünyanın ne kadar baş döndürücü olduğunu gösterdi. Karpoforus, vahşetin sahneye çıkmış haliydi. Priscus ve Verus, onurun bazen kanlı kumların üstünde bile doğabileceğini kanıtladı. Flamma, arenanın insanı nasıl içine çektiğini gösterdi. Spartacus ise o köleliğin zincirlerini kırdı. İşte bu yüzden onlar sadece isim değildi. Onlar Roma arenasının unutulmaz efsaneleriydi. Bu tarz tarih ve savaş hikayelerini daha fazla görmek istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü geçmiş sadece yaşanmış olaylardan değil, unutulmamış isimlerden de oluşur. Tarihle kalın. Hoşça kalın.